Canlarım, yerinizi sevdiniz mi? Çok mutlular. Suyunu ve sevgisini verdiğiniz zaman çiçekler çok güzel oluyor kıymetli seyircilerim. Mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için şöyle güzel, hem çay saatlerinizde hem misafir ağırlamada ya da ailecek güzel sofrada, bardakta 3 kattan oluşan müthiş bir tatlı hazırlayacağım. 1 litre süt ile hazırlıyorum. 1 litre sütümüz var, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı krema. Burası böyle güzel kremalı bir tatlı. 2 çorba kaşığı nişasta, 1 yumurtanın sarısı, 1 paket vanilya, 2 çorba kaşığı da un. Un tepeleme dolu olacak. Kat aralarında fındık ve bisküvi. Bebe bisküvisi olabilir, petibör bisküvisi olabilir. Üst katmanı da çikolatalı. Bitter ve sütlü çikolatadan oluşan zemini beyaz, orta katı ve üzerinde güzel çikolatalı. Daldırıyorsunuz kaşığınızı. 3 tane katman geliyor sevgiyle. Efendim üzerine süslemede Allah ne verse. Muz da koyabilirsiniz kat arasına. İmkanlar ölçüsünde. Hepsi olur. Evet, önce sütü tencereye dökeceğim. Süt, nişasta, yumurta sarısı, vanilya, hepsi şeker öncelikle alınıyor. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim diyor ve başlıyoruz. Tatlımızda un, nişasta, süt, vanilya, yumurta sarısı hepsi konuldu. Şimdi sıra geldi. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Evet, sütlü bir tatlı. Bardakta hazırlayacağım tatlıyı. İster kasede ister bardakta güzel olur. Kıymetli seyirciler. Şimdi çırpma teli ile karıştırarak ceylan gözü oluncaya kadar böyle pıtır pıtır kaynayıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Piştikten sonra da diğer detayları çok önemli. Sizden ricam videoları atlamadan izleyin ki zaman kaybı olmasın, maliyet kaybı olmasın, tam neticeye ulaşmanız için. Evet, kremamız şu anda güzelce kaynadı. Ceylan gözü oldu. Biraz pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika pişiriyoruz ki gerçek tadı alabilelim kıymetli seyircilerim. Bakın şu an pıtır 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 ceylan gözü olmaya devam ediyor. Çok güzel bir krema oldu. Şimdi bu tencerenin içerisinde çorba parçalayıcısını çalıştıramam çünkü içi seramik olduğu için. Ondan dolayı burayı bir kap içine alacağım. Çelik tencerede pişirirseniz buna ihtiyaç yok. Aynı tencerede ılık hale gelince içine soğuk krema dökülecek. Yemeklerde kullanılan şekersiz krema. Şimdi ben bunu sevgiyle bir hemen şuraya döküyorum. Bir cam kabın içine alacağım soğuması için. Soğuduktan sonra birlikte devam edeceğiz. Şimdi bakın kıvamını göreceğiz. Nasıl bir kıvamda görüyorsunuz. Son derece güzel olmuş. Sevgiyle akıyor kremamız. Ilık hale gelince kremasıyla buluşma anı. O zamanı iyi değerlendirmek lazım mutfaklarda. Bu sırada ben hemen fındık ile bisküviyi parçalayıcıdan geçirip hazır hale getireceğim. Evet, şimdi kremamız süratli bir şekilde soğuyor. Çikolatamız eriyor. Sıra geldi fındık ve bisküvi kırma vakti diyorum. Hemen şöyle parçalayıcının içine fındıkları alıyorum. Fındıklar alındıktan sonra bisküviyi de şöyle getiriyorum. Üstten bir bastırıyorum. Tamam. Çünkü böyle bir kırma yapmadığımız zaman sevgili seyircilerim buraya aldırmak zor oluyor çünkü. Parçalar büyük olduğundan dolayı. Hemen şöyle alayım. Bu da tamam. Kapatıyorum. Ay canım benim, inşallah yuvasından oynamamıştır. Tamam. Güzel. Ve sevgiyle parçalıyorum. Tamamdır. Evet, bisküvi ve fındık karışımı. Çok güzel oldu. Hem güzel vitaminli,
ve güzel şöyle lezzetli bir ara dolgu malzemesi hazırladım. Fındık ve bisküvi. Bir de muz olsaydı var ya ne de güzel giderdi. Artık tezgahımın üzerini toparlıyorum. Kremamız ılık hale geldi. Kremasıyla çalıştırma vakti. Ne de güzel olacak. Kremamız artık istediğimiz ısıya gelmiş bulunuyor. Ilık hale geldi. Kıymetli seyircilerim, hemen buranın üzerine 1 su bardağı krema döküyorum. Marketlerde, süt reyonunda satılan şekersiz, yemeklerde ve tatlılarda kullanılan sıvı krema. Parçalayıcıdan, çorba parçalayıcısından güzel çalıştırıyorum ya da normal mikser, her ikisi de olur. Kıvamı çok güzel oldu. Krema ile güzelce çalıştırdıktan sonra mikser yardımıyla, çorba parçalayıcımızla şimdi bardaklara alıyorum. Yarısına kadar güzel ev yapımı tatlar sofralarımızda olsun. Yavrularımıza yedirelim. Sonra bisküvili ve fındıklı karışım da gelecek. Üzerine de çikolatalı bölüm olacak. Arada fındık bisküvi, üzerinde çikolatalı kreması. 3 kattan oluşan güzel bir tatlı hazırlıyorum bardakta sizler için kıymetli seyircilerim. Evet, şu anda sevgili seyircilerim soğuma tamamlandı. Üzerine kaşık ile bisküvi ve fındık karışımından döküyorum. Şöyle 2'şer kaşık vereceğim. Her yerini doldursun. Kıvam biraz yumuşak geldi bana, kremanın kıvamı. Kıymetli seyircilerim, 2 çorba kaşığından 3 çorba kaşığına çıkarırsanız kremaya koyduğumuz un garanti olur. Biraz şu anda istediğim sertliğe tam ulaşmadı. Belki tam yeterince soğumadı ama iş garanti olsun. Ondan dolayı siz kremayı hazırlarken 2 çorba kaşığı koymuştum tepeleme. 3 çorba kaşığı koyarsanız bir tık daha koyu olur, tam garanti olur. Bisküvili harcımızda bardaklarımızın yarısına kadar doldurduktan sonra şimdi sıra geldi çikolatalı bölüme geliyoruz. Benmari usulüyle eritmiş olduğum çikolatayı ayırmış olduğumuz kremanın üzerine döküyorum. Döküyor ve hemen çırpma teliyle karıştıracağım. Hiç beklemeden anında bardakların üzerine ilavede bulunacağız kıymetli seyircilerim. Hatırlatmak istediğim neydi? 2 çorba kaşığı un koymuştum. 3 çorba kaşığına çıkarıyoruz. 3 çorba kaşığına çıkardığımız zaman garanti olur. Bakın şimdi çikolata olan bölüm biraz daha koyu olacak. Neden? Çünkü çikolata kıvam bağlayıcı özelliği olduğu için daha koyu. Beyaz kremaya göre. Ondan dolayı söylüyorum. Siz sıkıntı yaşamamanız için söylüyorum bunu. Haydi bakalım. Sevgiyle bardaklara dökülüyor. Çok güzel bir kıvam aldı şimdi bakın çikolatayı koyunca. Tatlımız oda sıcaklığında yaklaşık olarak 1 saat kadar beklesin. Güzel demlensin. Yani birbiriyle bütünleşsin. Ondan sonra buzdolabına koyuyoruz. 3 saat, 4 saat. İsterseniz bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Son finalde üzerine çikolata koyuyorum. Beyaz çikolata. Rendeleyebilirsiniz, bıçakla doğrayabilirsiniz ya da böyle hazır parça çikolatalar da alabilirsiniz. Sevgili seyircilerim, bir lezzetimizin, tadımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sofralarınız bereketli olsun. Sizleri çok seviyorum. Bana destek oluyorsunuz. Kanalıma abone olup yorum atıp beğeni butonuna basıyorsunuz. Geniş kitlelere ulaşmamız için destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.